Karl Marx, 1818 yılında Almanya'nın Trier kentinde doğdu. Orta sınıf bir ailenin çocuğuydu. Genç yaşta hukuk okumaya başladı. Ama kısa sürede ilgisi felsefeye kaydı. Onu büyüleyen insanlık tarihinin nasıl şekillendiği sorusuydu. Üniversite yıllarında Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in fikirleriyle tanıştı. Hegel, tarihi fikirlerin çatışmasıyla açıklıyordu. Marx ise bu düşünceyi tersine çevirdi. Ona göre tarihi fikirler değil, maddi koşullar ve sınıf mücadeleleri şekillendiriyordu. Gazetecilik yaptı ama yazıları devleti rahatsız ettiği için sansürlendi, gazeteleri kapatıldı. Bu yüzden Fransa'ya, ardından Belçika'ya ve son olarak İngiltere'ye sürgün edildi. Yoksulluk içinde yaşadı. Çocuklarını kaybetti. Çoğu zaman kitap alacak parası bile yoktu. Ama yılmadı. Hayatını kapitalizmi anlamaya ve açıklamaya adadı. Marx, dönemin sanayi devrimiyle alt üst olmuş Avrupa'sını gözlemledi. Bir yanda fabrikalarda günde 16 saat çalışan işçiler, diğer yanda zenginleşen patronlar sınıfı vardı. Bu eşitsizlik ona göre tesadüf değil, kapitalizmin doğasında olan bir sömürü düzeniydi. İşte bu anlayışla Kapital adlı eserini yazdı. Ekonomiyi yalnızca rakamlarla değil, toplumsal ilişkilerle birlikte inceledi. Artı değer kavramını ortaya koyarak işçinin emeğinin nasıl sömürüldüğünü gösterdi. Marx'a göre tarih, efendi ile köle, soylu ile köylü, patron ile işçi arasında süren sonsuz bir mücadeleydi. Bu döngü ancak işçilerin birleşmesi ve üretim araçlarını kontrol etmesiyle kırılabilirdi. Engels ile birlikte yazdığı Komünist Manifesto'da bütün ülkelerin işçileri birleşin çağrısıyla bu hedefi duyurdu. Marx sadece çağını değil, sonrasını da şekillendirdi. Fikirleri Sovyetlerden Çin'e, Küba'dan Vietnam'a kadar onlarca devrime ilham verdi. Kimi onu kurtarıcı, kimi felaketin mimarı olarak gördü. Ama kimse yok sayamadı. Çünkü Marx sadece bir sistemi değil, insanlığın adalet arayışını hedef aldı. Bugün hala konuşuluyor olması, bıraktığı etkinin büyüklüğünü anlatmaya yetiyor. Daha fazlası için abone olun.